Evet efendim, 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz obezite ve metabolik cerrahi uzmanı doçent doktor Can Karaca. Can hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhaba. Çok değerli bilgilerinizi getirdiniz bizlere. Çok teşekkürler, estağfurullah. Hocam obezite çığ gibi büyüyor. Evet. Ve ülkemiz de bu konuda Avrupa birincisi neredeyse. Evet. Siz daha iyi biliyorsunuz bütün Evet. değerleri. Obezite hastalığı nedir, nedenleri nelerdir? Bize biraz istatistiklerle dolu bir bilgi verir misiniz? Tabii ki hocam. Başta dediğiniz gibi obezite bir hastalık. Hala ne yazık ki toplum ya da bazen doktor arkadaşlarımız bile obezitenin hastalık olduğunu farkında değil. Ve çığ gibi büyüyor. Şimdi halkımız artık pandeminin ne demek olduğunu öğrendi. Pandemi ne demek? Bir hastalığın birçok ülkede ya da kıtada, hatta dünyanın her tarafında görülmesi. Şimdi obezite de bütün dünyada gözüküyor. Türkiye gerçekten Avrupa'da birinci. Kadınlarda %40, erkeklerde %20 obezite gözüküyor. Yani ortalama %30, 3 kişiden biri obez. Ve buna fazla kilolar eklediğimizde %60-%70'lere varıyor. Yani Türkiye'de yaşayan 10 kişiden 6'sı 7'si ne yazık ki fazla kilolu. Hatta iş çocuklara bile gidiyor. Çocukların %20'si fazla kilolu. Ve bu fazla kiloluların da %30'u, yani yaklaşık %6-%7'ye denk geliyor. 8 yaşındaki çocuklarda bile obezite var. 5 yaşındaki çocuklarda obezite var. Benim mesela gene anlatırız gelir. En küçük ameliyat ettiğim çocuk 13 yaşında çocuk ameliyat ediyorum. Yani Türkiye şu an ne yazık ki obezitede bayrak yarışına 1 numarada gidiyoruz. Hızla koşuyoruz. Peki neden oluyor hocam böyle? Evet. Obezitenin tabii birçok nedeni var. Cinsiyet önemli, genetik önemli ama 2 tane temel nedeni var. Birincisi çok kalori alımı, çok fazla beslenme. İkincisi ve daha önemlisi hareketsiz yaşam. Pandemide herkes evinde kaldı, hareketsiz oldu, hepimizin hareketi kısıtlandı. Herkes çok fazla kilo aldı mesela. O yüzden mutlaka insanoğlu hareket etmesi lazım. Gıdalarını, kalorilerini sağlıklı besinlerden tüketmesi gerekiyor. Zaten genetik olarak şanslıysanız, anne babanız obezite, onun beslenme alışkanlığınızı rol model ediniyorsunuz. Eğer babanız televizyon karşısında oturup cips yiyorsa, sizler ister istemez büyüdüğünüzde televizyon karşısında cips yiyorsunuz, kek yiyorsunuz. Bir de genetik bozukluk var, bir de hareket etmiyorsunuz, masa başında işiniz var. O zaman kısır döngüye girdiniz. Hepsi. Çok tehlikeli oluyor. Peki tedavi yöntemi var mı hocam obezitenin? Tabii obezitenin birçok tedavi yöntemi var. İlk başta obez bireyler mutlaka diyet yapması lazım. Diyet her tedavi yönteminin içinde bulunuyor. Diyetten sonra egzersiz, spor yapması gerekiyor. Bunlarla kilo veremiyorsa ilaç tedavileri var. Endokrinci arkadaşlar gayet güzel zayıflatıyorlar. O da başarılı olmuyorsa cerrahi yapmak gerekiyor. Bilimsel olarak da en etkili, en efektif yöntem cerrahi. Cerrahiyle çok daha mükemmel sonuçlar alıyoruz. Hocam şimdi hakikaten çok güzel bir klasifikasyon yaptınız. Aslında algoritmasını çiziyorsunuz ki ben hep şöyle derim, bir hekim eğer bir işin algoritmasını biliyorsa o işi bitirmiştir, yalamış yutmuştur yani kısa bir Evet, tabiriyle. Hocam peki her kiloluk kişi obezite ameliyatı olabilir mi, yaptırabilir mi? Evet, bu soru her zaman soruluyor bize. Her kiloluk kişi obezite ameliyatı olmaz. Bunun dereceleri var. Tabii yağ oranı önemli. Birincisi yağ oranı dedik. İkincisi vücut kitle indeksi dediğimiz bir kavram var. Kişinin vücut ağırlığını 100 kilo 1.70 boyunda 1.70'e 2 defa bölüyoruz, bir rakam çıkıyor. Bu rakam 20 ile 25 arasındaysa normal diyoruz. Evet. Eğer 25 ile 30 arasındaysa fazla kilo diyoruz. Bazen bize geliyor fazla kilolu grup ameliyat olmak için geliyor. Onları ameliyat olmamaya ikna etmeye çalışıyoruz. 30'da obezite başlıyor. 30 ile 35 arası 1. derece obez. 35 ile 40 arası 2. derece obez. 40'ın üstü morbid obez. 40'ın üstünü direkt ameliyat ediyoruz. Bilimsel olarak ameliyat ihtiyacı, ameliyat indikasyonu var. Tam indikasyon. Tam indikasyon. 40'ın üstü ise kimse bizi sorgulayamaz. Bu hastayı niye ameliyat ettin diye. Bu hastanın ameliyata ihtiyacı var %100. 35 ile 40 arasındaysa insülin direnci, kolesterol yüksekliği, tansiyon, karaciğer yağlanması varsa ek hastalıkları, bunlar da ameliyat. Peki ek hastalıklardan bir tanesi, hani bizde vardır ya major kriterler, minor kriterler gibi, bir tanesi olsa yeterli mi? 2 tane olması yeterli oluyor ek hastalıkların. Zaten vücut kitle indeksi 35 olan kişilerde mutlaka, mesela hasta diyor ki hiçbir şikayetim yok diyor. Ultrason yapıyoruz, karaciğer 2. derece, 3. derece yağlanması var. Obez bireylerde yeri gelmişken söyleyeyim, hayatı boyunca hiç alkol almasa da karaciğeri %1 ile %7 arasında siroz olabilir. Hiç alkol almıyor. Sadece karaciğerdeki yağ birikintisine bağlı yağın toksik etkisinden siroz olabilir. O yüzden ek hastalıklar çok önemli. Bize bazı hasta grubu geliyor, şimdi insanlar ameliyattan da korkuyorlar. Haklılar, bilmedikleri şey. Mesela 40'ın üstü geliyor, diyor ki hocam ben mide botoks yapacağım. İşte ya da balon takacağım. Onu ameliyat etmeye ikna ediyoruz. Olmasını ikna etmeye çalışıyoruz. Bazı grupta var, onlar ne yazık ki bayanlarda biraz daha fazla, yanlış anlaşılmasın. Fazla kilolu ben ameliyat olacağım. Onları da ameliyat olmamaya ikna etmeye çalışıyoruz.
O yüzden kulaktan dolma bilgi çok var. Gene her zaman altın kural, doğru doktor, doğru hastane. Kesinlikle. Hastanın da çok bilinçli olursa sonuçlar çok güzel oluyor. Peki bu bahsettiğimiz ameliyat hocam korkuluyor ya dediğiniz Evet. gibi. Açık mı yapılıyor, kapalı mı yapılıyor? Evet, şimdi cerrahi artık mesela hiç açık yapmadım ben. Bizim yaş grubu 40 yaşındayız. İşte 2009'dan beri bu işi yapıyoruz. Hep laparoskopik yapıyoruz. Hiç açık yapılmıyor. Laparoskopik küçük deliklerden en büyük 1.2 santim, 5 mm, 5 mm ve 11 mm'lik 4 ya da 5 delikten yapılıyor. Ameliyat öncesi detaylı check-up, mutlaka endoskopi, ultrasonlar, kardiyoloji doktoru, dahiliye doktoru, bacakları Doppler ultrasonu, boyuna Doppler ultrasonu. Bunların sonucunda bir sorun yoksa, hasta güvenli ameliyat olabiliyorsa hastayı yatırıyoruz ameliyattan bir gün önce, ameliyatını yapıyoruz. Peki hocam ameliyat kaç saat sürüyor? Ameliyat ortalama 1 saat sürüyor. Bazen nadiren hastanın teknik olarak zor olursa 2 saat sürüyor. Ortalama Hastanede kaç gün kalıyor hocam? hastanede ameliyattan bir gün önce yatırıyoruz. Ertesi gün sabah 8'de genelde ben erken ameliyat yapmayı istiyorum. Sabah 8'de ameliyatı yapıyoruz. Ameliyattan da 3 gün sonra taburcu oluyor. Yani toplam 4 gece hastanede kalıyor hastamız. Sizin misafiriniz oluyor hocam. Evet, 4 gece bizim misafirimiz oluyor. Peki hasta mesela diyelim ki başka bir şehirden geldi. Van'dan kalktı geldi. Tabii. Kaç gün İstanbul'da kalması gerekir? Şimdi Van'dan hastamız var, Kanada'dan var, Amerika'dan var, İngiltere'den var. Şimdi yurt dışı, çünkü Türkiye'de doktorlar çok iyi, hastaneler Evet. çok iyi. Herkes çok güzel ameliyatlar yapıyor. Yurt dışından çok hasta geliyor. Evet. Şimdi biz hastalara her zaman 1-2 gün kalmasını öneriyoruz. Yani burada 4 gün kaldınız, 3 günde kalsanız 7 gün çok iyi olur. Ama kalamayan hastalar var iş nedeniyle. Ameliyat sonrası yani 4. gün Amerika'ya giden hastamız var. 12 saatlik yolculuk yapan uçak yolculuğu. İdeal 2-3 gün kalsalar iyi olur. Kalamıyorlarsa da güvenle gidebiliyorlar zaten. Ameliyatın komplikasyonları mı çok hocam? Onun için mi bu kadar gün kalmaları gerekiyor? Şimdi ameliyat sonrası tabii ki her ameliyatın komplikasyonu var. Bir gıdaya alışma süreci var, su içmeye başlıyor. Komplikasyonlar demişken onları anlatayım. Her ameliyatın ne ameliyat olursanız olun kanayabilir. Bu tüp mide ameliyatına özgü kaçak var. Mideyi kestiğimiz yerden sızıntı olabilir. 3 kiloluk kişilerde gene ne ameliyat olursa olsun emboli pıhtı atabilir. Peki biz bunları nasıl önlüyoruz? Şimdi rutin olarak stapler dediğimiz cihazla mideyi kesiyoruz. Biz mideyi kestikten sonra baştan sona kadar 12 parmağı bağırsağına kadar kestiğimiz her yeri tek tek elimizde dikiyoruz. Laparoskopik olarak. Yani hem stapler koyuyorsunuz Hem dikiş atıyoruz. koyuyorsunuz. Tabii. Bakın, double check. Evet, double check yapıyoruz. Yani çift kat daha güvenli oluyor. Yani şöyle hastalara şunu anlatıyorum. Eliniz kesildiğinde ne yapıyorsunuz? Gidip dikiş attırıyorsunuz. Evet. Niye? Dikişte oraya basınç olsun, kanama dursun. O yüzden attığımız dikiş bir kere kanamayı neredeyse sıfıra yakın oranda riski azaltıyor. Artı kaçağı azaltıyor. O yüzden mutlaka dikiyoruz. Hocam kaçak testi yapıyor musunuz? Kaçak testi hiç yapmıyorum. Mesela Gerek bu soru- kalmıyor diyorsunuz. Gerek kalmıyor. Şöyle 6. saat su içmeye başlatıyoruz. Şimdi kaçak testi ya mavi boya veriyorlar Evet. ya da film çekiyorlar. Kaçak testi ilk 2 günlük olan kaçakta cerrahi teknik hatadır. Evet. Zaten hasta 4 gün yatıyor. Hastaya su içmeye başlıyoruz. Direni var. Eğer kaçak olursa su da içse, çorba içmeye başlıyor. Çorba sarı renk. Çorba da gelir. Evet. O yüzden illa kaçak testi yapmanızın hiçbir anlamı yok. Yani kaçak testi yaptığınız hastalarda daha sonra kaçak olabilir. Önemli olan hep ben diyorum hastanın gözünün içine bakmak. Kaçak ilk önce hastanın yüzüne baktığınızda böyle bir halsiz, bir kötü, değişik olur. Ya da ilk belirti taşikardi olur, kalp çarpıntısı. Siz hastaya gidip elini dokunmuyorsanız, nabzına bakmıyorsanız, gözünün içine bakmıyorsanız istediğiniz kaçak testi yapın hiç fayda etmez. Hasta eve gittiğinde eğer size ulaşamıyorsa telefonda kaçak testi hiç fayda etmez. Önemli olan hastayla hem iyi izlem Çok hem irtibatta de olmak. yakın takipte olmak. Hocam yine kritik bir soru daha sormak Tabii. istiyorum. Zor olmasın. Çok kolay bir soru. Evet. Bu 35 ile 40 arasında Evet. ya da 30 ile 35 arasındaki hastalar için. Evet. Şimdi hastanın herhangi bir problemi yok ama hasta çok istekli Evet. ya da hastanın sosyal bir şey var. Yani hasta diyor ki ben işte sürekli kilo alıyorum, veriyorum, usandım artık hani Evet. yaptırmak istiyorum. Yani sosyal endikasyon da bunun için bir endikasyon mudur? Şimdi şöyle, 35-40 arasında yaparsak yine bir şey olmaz da 30-35 arası biraz tehlikeli grup. Avrupa'da çok fayda görüyor ama Türkiye'de yasa olarak yaparsanız ve hastanın başına bir iş gelirse biz yasa olarak suçlu olabiliriz. Ama orada da şuna bakmak lazım. İleride kriterler değişecek. Mesela yağ oranı diyoruz. Bu hafta ameliyat ettiğim 2 hasta var. Biri 157 kilo, biri 116 kilo. İkisinde vücuttaki yağ oranı ne kadar biliyor musunuz? İkisinde de 59 kilo yağ var. Aynı. Aynı. Arada 40 kilo var ama ikisinde yağ oranı aynı. Yani o klas bir grupta yağ oranına bakmak lazım. Gerçekten ne iş yaptığına bakmak lazım. Gerçekten hasta daha önce diyet yaptı mı? Hasta çocukluğundan beri diyet yapıyor. Gerçekten kilo veremiyor. Ailesinde diyabet var. Ultrason yaptığınız karaciğer yağlanması var. 1. derece obez olsa da ben artık bu grubu ameliyat ediyorum. Risk alıyorum ama hastaya anlatıyorum. Bunun yasal
olarak şu an bizim yasalarımız izin vermiyor. Siz de kabul ediyorsanız ameliyat ediyorum diye. Hasta da genelde bunu anlatırsanız doğru, dürüst bir şekilde ikna alıyorlar. Ameliyat ediyoruz. Ama her klas bir ameliyat etmemek lazım. Kadınsa tercih ne dedim? Yağ oranı fazlaysa, ailede şeker hastalığı varsa, hastada insülin direnci varsa biraz daha ameliyata yakın Peki bu oluyoruz. ameliyat sonrası tekrar diyete devam ediyorlar mı hocam? Ameliyat sonrası ilk 3 hafta zaten sıvı diyetle beslenmeleri lazım. Mesela hastalar korkuyorlar. Diyor ki ben zaten sıvı diyet yapsam kilo veririm. Ama sıvı diyet yaptığınızda hormonları etkilemediğiniz için sıvı diyetle acıkıyorsunuz. Çok hastam vardır günde 10 bir oturuşta 10 günde değil bir oturuşta bir öğünde 10 lahmacun yiyor. Bir tanesi bir oturuyor işte 3 tane kebap yiyor. Ameliyat sonrası yarım kase çorbayla doyuyorlar. Evet. Çünkü ameliyatın hormonun etkinliği de var. Midenin fundus Mide de kısmı. küçülüyor Tabii sanki. mide küçüldüğünde midenin kenarında fundus kısmı var. Oradan grelin açlık hormonu salgılanıyor. Ameliyat sonrası onun seviyesi de azaldığı için daha az yiyerek daha uzun süre tokluk hissediyoruz. O yüzden de ameliyat sonrası belli bir süre diyet yapmaları lazım yaraların iyileşmesi için. 3-5. hafta püre kıvamında gıdalar yiyorlar. 6. haftadan sonra çok çiğneyerek artık katı gıdaya başlanıyor. Yakın sürede de her şeyi yiyebiliyorlar. Her şey sağlıklı her şeyi yiyebiliyorlar. Hocam peki yine teknik sorulardan bir tane sormak istiyorum. Bu ameliyatın işte mideyi küçültüyorsunuz. Evet. Ama bazı hastalar ameliyattan sonra çok kusuyor. Evet. Neden oluyor hocam? Onun birkaç nedeni var. Şimdi ilk günkü kusmalardan hastalar korkmasın, anestezinin etkisi var. Ama ikinci, üçüncü günden sonra eğer kusuyorsa orada iki şey vardır. Ya cerrah ameliyatı düzgün yapmamıştır, stapleri doğru hatta kesmemiştir, bir buradan kesip bir buradan kesmiştir. Ya da cerrah ameliyatı çok güzel yapmıştır ama hasta fazla yiyordur. Mesela ne diyorum, yarım kase yemesi gerekirken bir kase yemeye çalışıyordur. Ya da bir tane bitirdiğinde ikinci kase yiyordur. Ya hasta fazla yiyordur, ya acele ediyordur, çiğnemeden, mesela katı gıdaya geçtiğinde çiğnemeden yutuyordur ya da cerrahi teknik hata vardır. Hocam neden lüks olur? Neden bu hastalar Tekrar kilo alır. tekrar kilo alır? Evet. Evet, tekrar Lüks dedim de En çok aslında sorulan sorulardan Evet. birisi bu. Neden tekrar kilo alınır? Şimdi mesela bana diyabet ameliyatında da bazen bazı hocalarımız diyabet ameliyatını tam benimsemiyor. Diyorlar ki hastalara işte hayal satmayın, diyabet tamamen ortadan kalkmıyor. Hep şu cevap veriyorum, ben obezite ameliyatı yaptığım hastalara bile diyorum ki eğer kendinize dikkat etmezseniz eskisi gibi olursunuz, daha da beter olursunuz. Çünkü fizik kanunu var. Aldığınız kalori, yaktığınız kalori. Hangisi fazlaysa o yöne kayarsınız. Kalori fazla alıyorsanız o zaman kilo alırsınız. Hareketi fazla yapıyorsanız zayıflarsınız. Ameliyat sonrası katı gıda çok fazla yiyemez hastalar ama gazlı içecek içebilir, alkol içebilir. Şekerli gıda, işte kek, pasta yer, şurup içebilir. Yani zaten daha mideye inmeden sindirilecek birçok gıda var. Hocam ben aslında oradan şuraya gelmek istiyorum. Evet. Az kesmişse cerrah. Eğer şöyle, tabii Olmaz değil önce mi? hastayı Yani suçluyoruz her da zaman diyor ki iyi her cerrahi. zaman tabii iyi cerrah çok önemli. Tekrar kilo alımlarında eğer iki şekilde oluyor dediğiniz gibi. Ya hasta uyumsuz oluyor, hep diyorum ya hasta iyi olacak doktor hastane. Hasta uyumsuzsa kilo alır. Doktor da baştan yeteri kadar mide küçültmediyse hasta tekrar kilo alır. Hemen her şeyi sordum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ Bizler olun. teşekkür ederiz. Çok akıcıydı. Çok teşekkürler hocam. Obezite ve metabolik cerrahi uzmanı doçent doktor Can Karaca bizlerleydi. Bize vermiş olduğu güzel bilgiler için çok teşekkür ederiz. Programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.